Amerika kullandığı dille aslında bu işin tam içinde. Amerika'nın Orta Doğu politikaları İsrail'in güvenliğiyle birlikte yazılıyor ve okunuyor. Diyelim ki enerji taşımacılığı noktasında Körfez kapatıldı, mayınlar döşendi, bir karşılaşma oldu. Amerika işin içerisinde daha büyük varlıkla müdahil oldu. Peki bundan kazançlı çıkabilecek bir aktör var mı bölgenin içinde ve dışında? Topyekun bütün devletlerin savaşa girecek bir durumu yok ama hepsi etkileniyor. Hatta biz Türkiye sınırından bile bu füzeleri görebiliyoruz, Kıbrıs'tan görebiliyoruz. Aylardır istediği bu savaşı durup dururken başlattı. İsrail ile İran çatışması Orta Doğu'da yeni bir savaşa sebep olacak mı? İsrail'in İran'a saldırmasıyla bir savaş görüyoruz biz. Çünkü İran tarafının hukuki olarak BM 51. maddeyle kendini savunma hakkında kullanmasıyla aslında İsrail-İran savaşı diyebiliyoruz. Tabii bunu böyle bir kere de söylemek dilimize çok kolay geliyor. Çok uzun yıllardır bu aslında olmasından çekindiğimiz bir noktaydı. Fakat ilk andan itibaren şu gerçeklikle de yüzleştik. Sanıyorum ilk gün bunu aslında fark ettik. Washington ve Tahran arasında nükleer müzakereler devam ediyordu. Ve İsrail bundan son derece rahatsızdı. 6. turunun yapılması gerekirken bu müzakerelerin bu savaş başladı. Fakat Trump'tan gelen ilk açıklamalar zaten Amerika'nın da bu savaşın içerisinde İsrail'e her şeyle tam destek olduğunu kullandığı biz kelimesiyle göstermiş oldu. İngiltere'nin de hemen ilk etapta donanmayı yollama noktası, Avrupa'daki bazı ülkelerden gelen İsrail'in kendini savunma hakkı söylemi ki saldıran ve savaşı başlatan İsrail'di. Gerçekten konuyu İran ve Batı savaşı gibi bir noktaya dönüştürme riskini gösteriyor. Sanıyorum burada İran'ın dini lideri Hamane'ye yönelik bir müdahale olursa o zaman Şiilere yönelik bir cihat çağrısıyla aslında bütün bölgeyi etki edecek bir başka savaşın da fitili ateşlenebilir. Tabii bölgesel jeopolitik karşılaşmayı da değerlendirmemiz gerekiyor başat aktörler arasında. İran vekil güçleri nasıl bir yol izleyecek? Aslında Husiler birkaç gün önce İsrail'e yönelik bir saldırı gerçekleştirdiler. Yani bir füze gönderimi oldu. Bir de Hizbullah'tan bir açıklama geldi. Savaşın 2. ya da 3. günüydü. Lübnan hükümetinin sözlerini tutmaması sebebiyle tekrardan saldırılara başlamak noktasında bir şeyde olduklarını belirttiler. Şimdi oradaki temel nokta şu. Hasan Nasrallah'ın ölümünün üzerinden 9 ay geçti. Şimdi bu 9 aylık süre içerisinde Hizbullah'ın operasyonel kabiliyetini ne kadar kazanıp kazanamadığını aslında bilmiyor. Çünkü biliyorsunuz hem istihbarat operasyonuyla telsiz saldırıları hem de Nasrallah dahil kuvvet komuta kademesine yönelik suikastlerle Hizbullah büyük zarar görmüştü. Şimdi o noktada şu anda Hizbullah'ın İsrail ile eskisi gibi karşılaşıp karşılaşamayacağını, bu noktada bir hamle yapıp yapamayacağını bilmiyoruz. Bu da aslında belirsiz noktalardan bir tanesi. Ama Husiler konusu önemli çünkü sanıyorum ki 2024 yılında İran'ın bölgedeki vekil ve milis güçleri içerisinde en sağlam kalan Husilerdi. Tabi biliyorsunuz Tahran onları hep şu şekilde söylüyordu. Yani Yemen'de Husiler Yemen için var, Lübnan Hizbullah'ı Lübnan için var. Dolayısıyla aralarında bir stratejik işbirliği olması, İran silahlarının da kullanılıyor olması onları bizim milis gücümüz yapmaz diyordu İran. Ama tabi bu söylemsel olarak böyle. Nihayetinde burada bir politika yansımasında bir birliktelik okunuyor. Fakat 2024'te bölgede çok şey değişti. İşte en son 8 Aralık'ta Şam'da Esad'ın düşmesiyle. Sonra tabii Hamas 20 aydır İsrail'le savaşında. Yani o İran'ın direniş ekseni Şii hilali denilen noktada bölge güçlerinde çok büyük azalmalar ve güç kayıpları oldu. Dolayısıyla Hizbullah yoktur diyemeyiz. Tabanıyla var olan bir harekettir Hizbullah. Neredeyse yarım yüzyıla yaklaşıyor. Ama operasyonel kabiliyet önemli çünkü İsrail'in doğrudan sınırında olan aslında Hizbullah. Körfez ülkeleri nasıl etkilenecek? Yıllarca İran'a bütün seçenekler masada dediğinde Washington ve Tel Aviv, İran'dan hep şu cevap geliyordu. Şayet etrafımda çevrili olduğum Amerikan üsleri, Körfez Arap devletlerinde de çok fazla Amerikan üssü var. Bu üslerden İran topraklarına bir saldırı olursa, İran'ın enerji tesislerine bir saldırı buralardan gerçekleşirse o noktada İran'ın da dönüp bu devletler kendi topraklarını kullandırdığı için oraya bir müdahalesi olacağı cevabı, söylemi, tehdidi geliyordu İran'dan. Irak'a bakıyorsunuz. Tabii Irak'ta bir hava savunma sisteminden bahsetmek mümkün değil. Ve İsrail İran'a saldırıp savaşı başlattığında Irak'tan şu açıklama geldi. Benim egemenlik saham kullanılmasın lütfen. Şimdi tabii ki Irak işgalden sonra büyük dönüşümler de geçirdi ve daha iyi günlere doğru yaklaşıyor. Yaklaşması bekleniyor. Fakat Irak'taki Amerika ve İran varlığı da mevcut. Şimdi o noktada baktığınızda İsrail'den Suriye ve Irak üzerinden İran'a ulaşan bir hat görüyorsunuz. Aynı şekilde İsrail'den
Ürdün üzerinden İran'a ulaşan bir hat görüyorsunuz. Ama her seferinde iki ülke geçmesi gerekiyor İsrail'in. Şimdi bu sadece aşağıda Körfez'i değil, aslında bu diğer devletleri de konunun tam ortasında, taraf olsalar da olmasalar da Amerika ile olan organik bağları sebebiyle konunun tam ortasında, güvenliklerini de tam ortada bırakıyor. İşte aslında bölgesel savaş noktası burada yürürlüğe giriyor. Yani topyekun bütün devletlerin savaşa girecek bir durumu yok ama hepsi etkileniyor. Hatta biz Türkiye sınırından bile bu füzeleri görebiliyoruz, Kıbrıs'tan görebiliyoruz. Dolayısıyla aslında konu çok riskli bir konu ve sadece İsrail'in güvenliği ya da İsrail-İran karşılaşması, İran rejimini bitirmek değil. Geniş çapta baktığınızda bir de enerji konusuna işin odaklanırsak Boğaz üstünden, Körfez üstünden, o zaman yani kıtaları ilgilendiren bir konuya dönüşüyor uzak doğudan Avrupa'ya kadar. Petrol sevkiyatı peki Hürmüz Boğazı'nda? Dünyanın en önemli taşımacılık rotalarından biri. Körfez Arap devletlerinin de aynı şekilde, Körfez'in bir tarafı İran'sa diğer tarafında onlar var. Onların da aslında enerji taşımacılığı noktasında bloke edebileceği ve etkilenebilecekleri bir noktalar. Yani konu tabii enerji olunca dünya piyasaları. Hani kim bundan etkilenmeyecek? Ama bir de bir odaklanılmayan nokta daha var. Gazze Savaşı'ndan bağımsız okuyamıyoruz bu gelişmeleri. Bakın dönüyoruz 2024'e geliyoruz, 2023'e geliyoruz. Ya da mesela İran-İsrail ilk kez birbirlerini Gazze Savaşı'nın yansımalarında vurdular geçen sene Nisan ve Ekim'de. Rusya-Ukrayna ya da Rusya'nın Ukrayna'da Batı ile savaşından da bağımsız okuyamıyoruz. Peki diyelim ki enerji taşımacılığı noktasında Körfez kapatıldı, mayınlar döşendi, bir karşılaşma oldu. Amerika işin içerisinde daha büyük varlıkla müdahil oldu. Şimdi o noktada dünyanın da bir enerji açığı var. Oranın uzun süre kilitlenmesi birçok devlet için istenmeyecek bir şey. Peki bundan kazançlı çıkabilecek bir aktör var mı bölgenin içinde ve dışında? Rusya. Şimdi Rusya da ağır ambargolar altında 3,5 senedir ve Ukrayna savaşı hala bitmedi. Biz bitmesini bekliyoruz Trump geldiğinden beri ama bir türlü o sona ulaşamadık. Şimdi o noktada belki bir gelişme görebiliriz Ukrayna savaşında. Bu savaş nasıl bitecek, ne zaman bitecek, Putin ne zaman buna evet diyecek, Trump'la Putin ne zaman anlaşacak, Ukrayna, Batı'nın silahlarını kullanıyor Ukrayna. Dolayısıyla Ukrayna'nın da büyük bir doğal enerji kaynağı üreticisi ve satıcısı olduğunu düşünürsek bir anda biz orada da bir gelişme görebiliriz. Ama o zaman da şu soru çıkıyor karşımıza. Rusya-İran stratejik işbirliği var. Yenilendi bu anlaşma, 25 yıllık anlaşma. Peki bu ne olacak? Ya da bir sonraki aşamada Çin'i de işin içine katarsak, sonuçta Amerika'nın bir yüzleşmesi var bu Asya devletleriyle. Bir sonraki aşaması var. O zaman bu devletler İran'ın diyelim ki düştüğü bir noktada bu devletler kendi güvenlik karşılaşmalarında güç kaybetmiş olmayacaklar mı? Çünkü ittifak halindeler İran'la, BRICS'te, Şii'de. Amerika Birleşik Devletleri ne yapacak? Savaşları bitireceğim, yeni savaş başlatmayacağım, Amerikan askerlerini Amerika'ya çekeceğim, paramızı boşa harcamayacağım, maliyetleri düşüreceğim diyen Trump. Böyle seçildi. Şimdi Amerika saldırıya uğramamışken, şimdi Amerikan üsleri de saldırıya uğramamışken, Amerikan vergi mükelleflerine olası bir Amerika'nın savaşa girmesini Amerikan Başkanı Donald Trump nasıl anlatacak? Bir de şunu unutmayalım, 5 aydır Trump Beyaz Saray'a geri döndü. 5 aydır da çok yüksek oranda protesto gösterileri de oluyor Amerika'nın çeşitli noktalarında ve 50 eyalette de olduğunu gördük aslında. Dolayısıyla Amerika kullandığı dille aslında bu işin tam içinde. Amerika'nın Orta Doğu politikaları İsrail'in güvenliğiyle birlikte yazılıyor ve okunuyor. Bunu artık bir gerçeklik olarak çok iyi biliyoruz. İsrail'in güvenliğini sağlamadan da Amerika'nın Orta Doğu'dan çekilebilme lüksü yok. Hangi başkan gelmiş, araları nasılmış bunun hiçbir önemi yok. Devlet bazında tam bir örtüşme halindeler. Bunu da Netanyahu-Trump restleşmesinde gördük. Yine de beraberler. Bir de Amerikan ordusunun şu anda Uzak Doğu'daki uçak gemilerinin dahi bölgeye doğru geldiğini biliyoruz. Yani İsrail bu savaşı Amerikasız başlatmadı. Belki Trump'ın ağzından o biz kelimeleri çıkıyor ama İsrail, İran'la Amerika'nın nükleer müzakereleri sürerken bile bile diplomasiyi sabote ederek Amerika ile birlikte bu savaşı başlattı. Ve şu da bir gerçeklik. İran'ın elinde ileri nesil bir füze teknolojisi var. Ne kadar dayanacak, kaç ay yetecek kadar var. Bütün launcherlar vurulursa bile bu füzeleri gönderme kapasitesi olduğu da düşünülüyor başka teknik yöntemlerle. Olması beklenmiyordu, bu savaşın da çıkması beklenmiyordu. Çünkü İran'da yeni hiçbir şey yoktu. 2025'te İran'ın nükleer çalışmalarında yeni başardığı hiçbir şey yoktu bildiğimiz kadarıyla. Ama İsrail bu savaşı başlattı. Aylardır istediği bu savaşı durup dururken başlattı. Uluslararası hukuku durup dururken
Tabii uluslararası hukuk ve İsrail aynı cümle içerisinde yer almamalı. Türkiye nasıl bir rol oynayacak? Açıkçası Gülsüm Hanım, ilk andan itibaren tabii ki şimdi İsrail ve İran ve savaş kelimelerini bir cümle içerisinde duymak yeteri kadar sarsıcı. Ama ilk andan itibaren hep aklımızda şu soru var. Böyle bir gelecekte nasıl yaşarız? Hukuksuz, normsuz, sistemsiz, keyfi uygulamalarla ve sivil canını hiçe sayan diyorduk. Fakat şimdi bu kadar savaşın genişlediği ve etrafımızda, komşularımız üzerinde de genişlediği bir noktada ilk andan itibaren hep şu var. Ne dersler çıkarılması gerekiyor? Çünkü İran içerisinde terör saldırıları da, yakalanan ve yakalanmayan terör saldırıları da gerçekleştiğini görüyoruz. İran içerisinde doğu sınırından ya da batı sınırından giren yabancıların da müdahil olduğu bazı terör saldırısı haberleri de geliyor. Yakalananlar da oluyor. Şimdi o noktada şöyle bir gerçeklik var. Böyle bir gelecekte herkes dönüp kendi güvenliğine tabii ki bakıyor, sorguluyor. Ne olabilir? Nasıl etki edebilir? İşin göç boyutu, insani boyutu, nükleer boyutu, askeri boyutu, silahlanmanın artacağı bir gerçeklik. Biz zaten 7 Ekim 2023 sonrası Orta Doğu bölgesinde silahlanmanın çok arttığını gördük. Şimdi bu yeni savaşla yeniden silahlanma artacak. Kaç kat daha? Şimdi bu Amerikan kasasını dolduracak bir hamle ya da diğer silah üreticileri için bunu söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye yerli silah sanayi noktasında %80'lere artık ulaşmış bir ülke ama önümüzde birkaç sene daha var. İhtiyacımız olan o tam güvende olacağımız ve istediğimiz sistemleri tam olarak geliştireceğimiz. Ama tabii başka kırılganlıklar, terör, tabii içeride PKK'nın bittiği bir noktadayız. Ama başka terör örgütleri olabilir, dışarıdan sızmalar, içerideki bazı sosyolojik durumlar kaşınabilir. Dolayısıyla ilk andan itibaren aslında bu düşünülüyor. Diplomatik olarak Türkiye ne yapıyor? Lider diplomasisiyle, Türk dış politikasını gerektirdiği şekilde arabuluculuk ve barış girişimlerini ilk günden itibaren Türkiye uyguluyor. Bu çok önemli. Ama İsrail'in durdurağı yok. Kendi güvenliği için her şeyi yapabilme hakkını kendinde görüyor. Türkiye-İsrail arasında bir çatışmaya, karşılaşmaya, şimdi Suriye üzerinde temas etmiş bir etki alanımız var. Riskleri, tehditleri arttırdığı bir noktaya geldiğinde orada da Amerika'nın bir denge bulma gerekliliği ortaya çıkıyor. Çünkü nihayetinde biz NATO müttefiki bir ülkeyiz. Ama bence alınacak en büyük ders tüm devletler için şu. Ukrayna'da da bunu gördük aslında. Hiçbir devlet güvenliğini başka bir devlete emanet etmemeli. Bu sizi stratejik işbirliğinden, ittifaklardan alıkoyan bir şey değil. Ama gücünüzü arttırmak zorundasınız, güçlü olmak zorundasınız, kırılganlıklarınızı yönetmek zorundasınız. İçerideki sosyolojik ve ekonomik sıkıntıları kontrol altına tutmak zorundasınız. Çünkü bakın bir gün önce hiçbir şey yokken bir gün sonra eş zamanlı bütün büyük şehirlerde sivillerin öldürüldüğünü gördük İran'da. Ve bu şu anda 500 küsür sayısına geldi ve devam ediyor. Dolayısıyla bu kadar orantısız bir güç dengesi varken, İsrail'in arkasında da başta ABD, batılı hala birkaç devlet varken gerçekten bu bir soruna işaret ediyor. Ve buradan tüm devletlerin çıkaracağı dersler var. Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri başka ülkelere benzemez muhakkak ki. Ama oyun hiç adil oynanmıyor. Bu da riskleri arttıran bir gelişme. Dolayısıyla gücünüzü arttırmaktan, tam bağımsızlığını yükseltmekten başka çareniz yok.